Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle motifli battaniye çalışması yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki renkle çalıştım motiflerimi. Birisi batik bir ip. Şöyle hemen kalan ipimi de göstermek istiyorum. İplerim Almanya'daki iplerden, o yüzden markasını veremeyeceğim. Şöyle bakın yapısını göstermek istiyorum. %75 oranında yünlü bir ip. Biraz böyle keçe dokusuna yakın bir dokusu var. Kalın ama yumuşak bir sarımı var. O yüzden bu şekilde bir ip kullandım. Ayrıca şöyle hem koton hem de tüylü olan bir ipim vardı. O da biraz ince olduğu için diğerine göre bunu iki kat yaparak kullandım. İkisinin kalınlığını dengelemiş oldum. 350-400 gram ip kullandım. Biraz arttı çünkü. O yüzden 350-400 arasında 90'a 90 ölçülerinde, 90'a 90 santimetre ölçülerinde bir battaniye elde ettim. Gördüğünüz gibi şöyle biraz da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir yapısı var. Böyle TV battaniyesi olarak değerlendirebilirsiniz. Sizler de bu şekilde ipler kullanarak motiflerinizi çalışırsanız görünümü farklı olacaktır. Evet, ayrıca şöyle hemen tığ numaramı da göstermek istiyorum. Ben 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen battaniyemizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken hemen başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle bir ip aldım ve kaydırmayla küçük bir halka oluşturdum. Hemen şu başlangıçtaki ipimi gizleyerek burada 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Şimdi halkamızın içine 2 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 ve 2 zincirimizle beraber 3 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Klasik motif başlangıcı yapıyoruz. 4 tane üçerli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 2 zincirimiz var. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir ip aldım. Buradaki ilk zincirin ilk trabzanın üzerine battım. Buradan da bir ip aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şimdi burada rengimizi değiştireceğiz. Hemen buradaki ilmeklerimiz çok gevşemesin diye şöyle tutuyorum. Şimdi bir tane ipimizi arkaya alarak diğer rengimizi de önden ilerleteceğim. Tekrar ip değiştirdiğim zaman daha rahat görebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi aldım. Biraz uzun bırakıyorum başlangıçta ve şöyle tuttum, bu 3 ilmeğimi yeni rengimle birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim buradaki ilmeklerimiz gevşemeden. Hemen şu ipimi arkada bırakıyorum. Şu başlangıç ipinin de üzerine örerek devam edeceğim ikinci sırada şu ipimizin. Şimdi burada bir zincir çektim. İlk köşe boşluğumuzun içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Çok sıkı olmayacak. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Burada bir sık iğne yapmış olduk. Şimdi bu sık iğnenin şöyle bir iki tane ilmeği var. İkinci ilmeğin içine batıyorum. O yüzden çok sıkı yapmayalım dedim. Buraya battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle uzattım. Yine 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde bir ikili trabzan yapmış olduk. Hemen boşluğun içine 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi arkada ipimi yürüterek sıradaki köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. İkinci sırayı bu şekilde köşelerimizi oluşturarak tamamlıyoruz.
Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldiğimde hemen ilk köşemizi tamamlayacağız. İlk boşluğa tekrar battım ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Her zaman yarım köşe yaparak başlıyoruz. Hep aynı şekilde başlangıçlarımız. Şimdi burada 3 ikili trabzan yaptım. Yine rengimizi değiştireceğim. Bir ip aldım. Şimdi bu defa rengimizi değiştirirken hemen buraya batıyorum. Sık iğne ile trabzan yaptığımız zaman diğer trabzanlar gibi gördüğünüz gibi böyle 2 tane ilmeğimiz oluyor. Hemen şöyle 2 ilmeğin üzerine battım. Şimdi şu ipimizi, ikinci rengimizi şöyle tığımın üzerine aldım. Daha sonra bu beyaz rengimle şöyle bir ilmek çıkardım. Tekrar ilmeklerimi tuttum. Bu ipimi öne çekiyorum karışmaması için. Bu ipimi de arkadan alacağım. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğim. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi yine bu beyaz rengimi arkaya alıyorum. Hemen burada yeni rengimle devam edeceğim. Şimdi bir zincir çektim. İlmekleri topladıktan sonra yine ilk köşe boşluğunun içine şöyle bir sık iğne yaptım. Sık iğnemizin ikinci ilmeğine batıyorum. Şuradan buradan bir ilmek aldım, uzattım ve iki ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar iki ikili trabzan. Şimdi modelimizi kuracağız 3. sırada. Şimdi hemen sıradaki boşluğa atlıyorum. 3 tane trabzanımı atladım. Bir ikili trabzan yaptım. Bir ip aldım. Şimdi ikinci ikili trabzanımı şu alttaki ortadaki trabzanımızın üzerine batacağım. Şöyle iki ilmeğin birlikte üzerine batıyorum. Arkadan ipimi aldım. İlmeğimi uzattım ve ikisini birlikte topladım. Burada üçlü trabzan yapmıyoruz. Yani bu şekilde ikili trabzanla devam edeceğiz. Tekrar hemen şöyle kenardan boşluğa batıyorum ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Hemen sıradaki köşe boşluğuna yine aynı şekilde 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzanla devam ediyoruz. Şöyle üçüncüsünü yaptım. Tekrar arada zincir çekmeden hemen bir ip aldım. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan ve ikinci trabzanımı bakın ortadaki trabzanın üzerine batıyorum. Arkadan ipimi çıkartıyorum. Zincirimiz arada kalıyor. Buradan ipimi aldım. Şöyle uzattım ilmeğimi. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Bakın bu yapmış olduğum trabzan bu ilk yapmış olduğumdan biraz uzun gibi görünüyor ama bu sonradan aşağıya doğru iniyor. O yüzden çok kısa tutmayalım. Özellikle modelin yapısından dolayı köşeler biraz sivriliyor. O yüzden bu başlangıçta modelimizi ilk başladığımız sırada biraz bu trabzanları yani buradaki trabzanlarla beraber bu 3 trabzanı daha uzun yaparsak biraz daha az sivri olur köşelerimiz. Hemen köşeyle devam ediyorum. Evet, ikinci sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Yine başladığım yere geldiğimde hemen burada 3 tane trabzan yaparak yarım köşemi de tamamlamış oldum. Şimdi burada yine ip değiştirmeyi göstereceğim. Hemen tığımın üzerine bir ip aldım. Şimdi önce trabzanımızın üzerine batıyorum. Buradan şu yeni rengimi tığımın üzerine attım. Daha sonra buradan şöyle bir ilmek çıkardım. İpimi değiştirmeden ilmeklerimi tutuyorum. Bu ipimi arkada bıraktım. Bu ipimi aldım ve 3 ilmeğimi yeni rengimle topladım. Tekrar bir zinciri çektim. Hemen bu ipimiz de bu tarafta. Boşluğun içinden şöyle bir ilmek aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Çok sıkı yapmadım. Hemen sık iğnemizin ikinci ilmeğinden şöyle battım. Yine bir ilmek aldım. 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Ve 2 ikili trabzanla devam ediyorum. Yine yarım köşe yaparak başlamış olduk. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine boşluğun içine bir ikili trabzan. İkinci trabzanımı bu defa hangi renkle örüyorsak o sırayla devam ediyoruz. Yani alt sırada hemen burada
Şöyle ortadaki trabzanın üzerine battım. İlmeğimi arkadan aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeğimi topladım. Son 2 birlikte topladım. Tekrar hemen aradan şöyle boşluğa batıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa geldim. Bir ikili trabzan, bir ip aldım. Yine alttan alacağım. Hemen buraya batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle uzattım. 2 ilmeği ve son 2 ilmeği birlikte topladım ve aradan battım. Tekrar bir ikili trabzan yaptım. Evet, modelimiz çok kolay. Bu şekilde hep sıraları tekrar edeceğiz. Burada 3 defa köşeyi göstermiş olduk. Burada iplerimizi de değiştirmiş olduk. Köşeye geldiğimiz zaman da her zamanki gibi 3 ikili trabzan, 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Yeni sırada rengimizi değiştirdiğimiz zaman yine kendi renginden olan sıradaki bu ortadaki trabzanın üzerinden alarak ikili trabzan yapacağız. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Motifleri dilerseniz bu şekilde küçük küçük yapabilirsiniz. Dilerseniz tek parça halinde de yapabilirsiniz. Büyük bir parçayla battaniye çalışması yapabilirsiniz. Ya da böyle küçük motiflerle hırka, yelek çalışması yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay ama tabii ki iplerin yapısından dolayı da model kendini daha da güzel gösteriyor. O yüzden farklı iplerle çalıştığımız zaman daha farklı bir görünüm elde ediyoruz. Evet, şimdi ben motifimi tamamlayacağım. Daha sonra birleştirmeyi göstermek için tekrar geliyorum. Motifimi tamamladım. Toplamda 8 sıra ördüm. Dediğim gibi sizler daha küçük ya da daha büyük motifler halinde örebilirsiniz. Şimdi burada başlangıcı yaptıktan sonra şöyle bir köşeyi ördüm ve ikinci köşenin olduğu yere geldim. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincirimiz var. Bir zinciri çektim. Örerek birleştirme yapacağım. Karşı tarafta da yine köşenin olduğu yere şöyle battım. Hemen bir kaydırma yaptım ve bir zincir çektim. Tekrar buraya geliyorum. Köşemizi tamamlıyoruz. Hemen buraya 3 ikili trabzan. Şimdi karşı tarafta sıradaki boşluğa şöyle battım. Buraya sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden tekrar bu tarafa geldim. Hemen sıradan devam ediyorum. Boşluğa 3 ikili trabzan. Burada 3 ikili trabzanımızı yaparken yine ikinci trabzanımızı şöyle alttan alarak ilmeğimi uzattım ve yine araya üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Karşı tarafa tekrar batıyorum ve bir sık iğne. Tekrar buraya geldim. Bir ikili trabzan. İkincisini alttan alıyorum ve uzattım. Son 2 ilmeğimi topladım. Tekrar boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar karşı tarafa yine boşluğa şöyle alttan batıyorum ve buraya bir sık iğne yaptım. Evet, çok kolay bir birleştirme. Bu şekilde örerek birleştirme yapabilirsiniz. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi şöyle son yapmış olduğum trabzanı karşı tarafta köşeden önceki boşluğun içine battım. Yine bir sık iğne yaptım. Bir ip aldım. Hemen köşenin içine 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve 3.
Şimdi karşı tarafa köşenin içine şöyle bir zincir çektim. Burada şöyle şu ortadan da alıp bu şekilde kaydırma yapıp şöyle bir zincir çekip buraya şöyle gelebilirsiniz. Yine köşenin içine şöyle göstereceğim hemen. Şimdi burada birazcık fazla açıklık olduğu için yani diğer hani burada diğer motifi de birleştirirken köşeye geldiğiniz zaman bir zincir çekip yine bu ortadan ya da şu bakın ilmeğimiz görünüyor. Şuraya batarak da bir kaydırma bir zincir yapıp köşeden devam edebilirsiniz. Ya da buraya bir kaydırma yapıp tekrar buraya köşeden devam edebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız tam ortaya gelmiş olur. Şöyle tekrar göstereceğim. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle. Bazen ben burada köşelerde şöyle bakın buradan zincir çekmeden ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Daha sonra bir zincir çektim ve hemen bu iki köşenin birleştiği ortadaki buraya boşluktan battım, kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye geliyorum. Bu aradaki yani köşelerde aradaki trabzanların olduğu yerde daha fazla açıklık olmasın diye şöyle bakalım hemen. Bakın burada biraz daha küçük oldu bu defa. Yani önce buraya kaydırmayla birleştirdim. Hemen kaydırmadan sonra bir zincir çekip hemen bu aradan aldım. Yine kaydırma yaptım ve bir zincir çekip tekrar köşe boşluğuna geldim. İlk göstermiş olduğum şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Buradan artık devam ediyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman burada da yine bir ilmek alıp buradan ilmeğimizi alıp 3 ilmeği birlikte toplayarak yarım trabzanla köşemizi kapatıyoruz. Evet, hemen burayı tamamlayacağım. Daha sonra kenar çalışmamızı göstereceğim. Evet, şöyle üçüncüsü. Sıradaki boşluğa geldim. Hemen kaydırma yapıyorum. Evet, kenar çalışmamız da bu şekilde çok kolay. Başladığımız yere geldiğimiz zaman yine burada kaydırma yapmış olduğumuz gibi burada eğer son kaydırmamız buraya gelirse burada açıklık kalmasın diye yine burada da 4 tane trabzanımızı yani zincirle beraber yapıp hemen buraya kaydırma yapıp bir zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Evet, battaniyemizin anlatımı bu kadar. Birleştirmemiz ve kenar çalışmamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.